Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Modelimiz için Alize Cotton Gold kullandım ve 3 milim tığ kullandım. Bismillahirrahmanirrahim. İlmek yapıp zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Beden ölçümüze göre zincir çekiyoruz. Modeli tam oturtmak için fazla çekelim, fazlasını kesip iptal edebiliriz. İlk sıramız için ipimizi doluyoruz ve 5. zincire 3 tane trabzan öreceğiz. İpimizi bir defa doladık ama 3 defa da çekeceğiz trabzanı. Evet, bu şekilde çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere bir tane daha aynı şekilde trabzan örüyoruz. Bir defa doluyoruz, 3 defa da çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane daha aynı şekilde trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Ve 5 tane zincir sayıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5. zincire sık iğne ile kapatıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. 5 zincir sayıyoruz. 5.'sine az önce ördüğümüz gibi 5 tane trabzan öreceğiz. İpimizi bir defa doluyoruz. 3 defa da çekiyoruz. Ve aralarında da birer tane zincir çekiyoruz. Aynı yere 5 trabzan. İki zincir çekiyoruz. 5 zincir sayıyoruz ve 5.'sini sık iğne ile kapatıyoruz. İlk sıramız bu şekilde, sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. En son 4 trabzan ördük. Burası yarım model olacağı için burada da zincirle beraber 4 trabzanımız var. Ortadakiler 5 trabzandan oluşuyor. Bir zincir çekip dönüyoruz ve ilk trabzanın tepesine bir tane sık iğne örüyoruz. Sonra 2 zincir çekiyoruz ve şu ikinci boşluğa, şuraya sık iğne ile kapatıyoruz. Buradan 4 zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz. Ve son boşluğun içerisine 2 trabzan arasındaki bir zincirlik boşluğa, şuraya trabzan örüyoruz. 2 defa doladık. 1, 2, 3 defa çekiyoruz ve tığın üzerinde bırakıyoruz. 2 defa doluyoruz. 1, 2, 3 defa çekiyoruz ve tığın üzerinde bırakıyoruz. Aynı şekilde buraya 3 tane trabzan örüyoruz. Bu üçüncüsü. Sonra bütün ilmekleri birden kapatıyoruz. Sabitledik. Şimdi ipimizi 2 defa doluyoruz. Ve diğer trabzanların olduğu yere geçiyoruz. İlk 2 trabzanın arasındaki bir zincirlik boşluğun içerisine aynı şekilde badem örüyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz. 3 defa çekiyoruz. 2, 3 ve sonrasını tığın üzerinde bırakıyoruz. Az önce ördüğümüz şekilde buraya da 3 tane trabzan örüyoruz.
Tığın üzerindeki ilmeklerin hepsini birden kapatıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Ve sıradaki boşluğun içerisine sık iğne ile kapatıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğun içerisine sık iğne ile kapatıyoruz. 4 zincir çekiyoruz ve tekrar aynı şekilde badem yapımına geçiyoruz. Sıradaki zincir boşluğunun içerisine 2 trabzan arasına 3 tane trabzan örüyoruz. Aynı şekilde örüp badem oluşturuyoruz. İkinci sıramız da bu şekilde. Sıranın sonunu başlangıçtaki gibi tamamladık. Şöyle bakın. Aynı şekilde. Burada 4 zincirimiz var. 4 zinciri sıradaki zincir boşluğunun içerisine sık iğne ile kapatıyoruz. 2 trabzan arasına 2 zincir çekiyoruz ve sondaki 4 zincirin tepesine sık iğne ile kapatıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne örüyoruz ve sıradaki zincir boşluğunun içerisine de şurada 2 zincirlik bir boşluk var. Bir tane sık iğne örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İpimizi bir defa doluyoruz. Ve şu iki bademin arasına tekrar trabzan yapımına geçeceğiz. Trabzanlarımızı aynı şekilde bir defa ipimizi dolayıp 3 defa da çekiyoruz ve aralarında birer tane zincir çekiyoruz ve yine 5 tane trabzandan oluşan bir grup yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve şurada 2 zincirlik boşluğumuz var. Şuraya sık iğne ile kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz ve tekrar 2 badem arasına şuraya yine trabzan örüyoruz. 5 tane öreceğiz aynı şekilde. Sıra bitimine kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu 3. sırayla modelimizi kaydırmış olduk. Şimdi kenar yapımını da göstereceğim. 2 tane zincir çekiyoruz trabzanlardan sonra. Ve şurada 2 zincirlik bir boşluğumuz var. Oraya sık iğne ile kapatıyoruz. Ve yanında da bir tane sık iğne var. Onun da tepesine bir tane sık iğne örüyoruz. 3. sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ve buradan 6 zincir çekerek dönüyoruz. İpimizi 2 defa tığımıza dolayıp yine badem yapımına geçeceğiz. Ve ilk 2 trabzanın arasındaki boşluğa örüyoruz bademi şuraya. Aynı şekilde örüyoruz. Badem yapımları değişmiyor. Trabzanlı gruplarımız değişmiyor. Fakat burada
buraya kadar getirmemin sebebi modeli nasıl kaydırdığımızı göstermekti. Evet, devam ediyoruz. Dört zincir çekiyoruz ve sıradaki zincir boşluğunun içerisine 2 trabzan arasına sık iğne ile kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve sıradaki zincir boşluğunun içerisine sık iğne ile kapatıyoruz. 4 zincir çekiyoruz ve sıradaki boşluğa tekrar badem yapıyoruz. Tığın üzerindeki bütün ilmekleri topluyoruz ve bir ilmekle kapatıyoruz. Ve ipimizi 2 defa dolayıp tekrar badem yapımına geçiyoruz. Aynı şekilde aynı yere yapıyoruz. Az önce trabzanın neresini ördüysek burada da aynı şekilde. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Beşinci sıra zaten modelimizin yeniden ilk sırasının girişi olacak. Orayı gösterip bitireceğim. Şimdi kenardaki son bademi ördükten sonra bakın kapamadım. Topladım ama kapamadım. İpimi 2 defa doluyorum. Ve son sık iğnenin tepesine trabzan örüyorum. 2 defa doluyorum. 4 defa da çekiyorum trabzanı. Evet, bu şekilde. Şimdi baktığımız zaman diğer başta da zincir çekerek bu trabzana denk gelir halde zincir çekmiştik. Şimdi buradan dönüyoruz. Modelimizi tekrar ilk sıradaki gibi, şurası gibi gireceğiz modelimizi. 4 zincir çekip dönüyoruz ve hemen ilk ilmeğe, şu trabzanın tepesine 3 tane trabzan öreceğiz. Aralarında birer zincir çekerek ve trabzanımızı 3 defa da çekerek. Devamında 2 zincir çekiyoruz ve şurada 2 zincirlik bir boşluğumuz var. Sık iğne ile kapatıyoruz buraya. 2 zincir çekiyoruz ve tekrar 2 badem arasına trabzan yapımına geçiyoruz. Beş tane öreceğiz buraya da. Sanırım bu kadar yeterli. Evet, bu sıramızı örüyoruz. Şimdi modelimizi tekrar ilk sıradaki gibi ayarlamış, oturtmuş olduk. Tam belli olması için sıramı bitirdim ve bir sıra daha ördüm. Evet, böyle görünüyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.